Hepinize merhaba. Bu videoda büyük adamı konuşacağız. Yaptığı eserleriyle yüzyıllardır unutulmayan ve unutulmayacak olan o büyük adamı konuşacağız. Yüzyıllar geçmesine rağmen hala unutulmayan ve yaptığı eserleriyle gönlümüze taht kuran ve yüzyıllar geçse de unutulmayacak o büyük adamı konuşacağız. Eserleri içerisinde imzasını attığı o tek eser olan Kanuni Sultan Süleyman Köprüsü'nü konuşacağız. Köprü eserlerimin içerisinde şah eserim dediği o köprü hakkında daha önce hiç bilgi sahibi oldunuz mu? 1567 yılından itibaren masrafının 114 milyon altın olan bu köprünün ve imzasını attığı tek eser olan bu tarihi köprünün sırrını merak ediyor musunuz? Kanuni Sultan Süleyman Köprüsü, İstanbul ilinin Büyükçekmece ilçesinde bulunan Büyükçekmece ile Mimar Sinan Mahallesi arasında yer alan tarihi köprü. İstanbul'u Avrupa'ya bağlayan tarihi ticaret yolu üzerinde Büyükçekmece Gölü'nün Marmara Denizi ile birleştiği noktada yapılmıştır. Mimar Sinan tarafından inşa edilen köprü, İstanbul'a 36 kilometre uzaklıkta yer almaktadır. Kanuni Sultan Süleyman tarafından Mimar Sinan'a yaptırılmıştır. İnşaatına 1565 yılında başlanmış, 1567'de 2. Selim zamanında tamamlanmıştır. Köprü 2 yıl, 2 ay, 22 gün gibi kısa bir sürede bitmişti. Köprünün hikayesine bakacak olursak, Mimar Sinan'ın arkadaşı, yoldaşı, şair yazar Çelebi'nin bize aktardığına göre Kanuni Sultan Süleyman Mimar Sinan'ı yanına çağırır ve bu göle bir köprü yapılmasını emreder. Mimar Sinan da padişahın isteğini yerine getirmek için hemen hazırlıklara başlar. Gölün etrafını dolaşıp keşif ve incelemelere başlar. Mimar Sinan daha önce burada bulunan köprünün neden yıkıldığını araştırıp padişaha sunar. Yapacağı köprünün projesini de çizip padişaha sunar. Göl üzerinde Roma döneminde kalma bir köprü zaten daha önce vardır. Fakat zemin koşullarının yetersiz olması sebebiyle köprü yıkılmıştır. Mimar Sinan öncelikle saha keşfinde bu sorunları tespit edip iyi bir araştırma ve inceleme yaptıktan sonra temel konusu üzerindeki çalışmalarını ve planlarını padişaha sunar. Kanuni'den onay alan bu çalışma ve planlarla köprünün yapımına başlanır. Köprü mimari açıdan toplam 636 metre uzunluğunda, 3 yapay adayla birbirine bağlantı sağlayan 4 ayrı bölümden oluşan, 7 metre genişliğinde 28 kemerden oluşan, ayrıca seyir köşklerinin de bulunduğu taş köprü örneğiyle ilktir. Şimdi de köprünün yapım aşamalarını anlatalım. Üzerinden 450 yıl geçmesine rağmen, o kadar depremle karşılaşmasına rağmen nasıl olur hala ayakta durabiliyor? Şimdi de bunun sırrını anlayalım. Mimar Sinan uzun bir köprü yapmak istiyordu. Ancak bazı engeller vardı. Yaz kış demeden sürekli su ile dolu olan bu büyük göl havzasının içinde taş köprü
nasıl inşa edilecek? Evet, aklımıza gelen ilk şey gölü boşaltmak. Peki ama bu devasa gölü boşaltmak mümkün mü? Acaba büyük mimar burada ne yapmış? Şimdi onun zekasını görelim. Bu köprünün mühendislik harikasının nasıl inşa edildiğini görelim. Öncelikle dev taşlar taşıttırıp gölde 3 adet yapay ada yapmıştır. Gölün iki kıyısına ve bu yapay adalara çok sayıda marangoz ve taş ustası görevlendirilmiş. 8 noktada aynı anda çalışmalar başlamış. Köprü ayakları ve temellerinin yerleşeceği noktalar belirlendikten sonra buralara gemi gövdesine benzer sandukalar çatılmış. Günümüzde buna batardu sistemi deniliyor. Daha sonra sandukaların içindeki deniz suları tulumba ve tulumların yardımıyla boşaltılmış. Köprü ayaklarının basacağı zemini güçlendirmek gerekiyordu. Bunu da sağlam sütunlardan 7 metreye kadar kazıklar şahmerdan yardımıyla temellere çakılmış ve zemin güçlendirilmiştir. Temel sağlamlaştırıldıktan sonra sağlam demir kenetlerle kenetlenip aralarına kurşun akıtılarak malzeme tek parça haline getirilmiştir. Köprü ayakları örüldükten sonra sandukalar sökülerek taş kemerleri örebilmek amacıyla ahşap destek kemerleri hazırlanır. Taş ustalarının rahat çalışabilmesi için de köprülerin her iki kenarına ahşap iskeleler kurulur. Tüm hazırlıklar tamamlandıktan sonra taş kemerler örülerek köprü tamamlanır. Mimar Sinan'ın köprünün her bir ayağının altına 7 metreye yakın güçlü sütunların şahmerdanla çakıldığını belirtir. Peki ama şahmerdan nedir? Şahmerdan, zemine kazık çakmak için kullanılan bir makinedir. Üzerindeki ağırlık makaraların yardımıyla yukarı çekilir, daha sonra serbest bırakılarak o büyük ağırlık sert bir şekilde kazığın üzerine düşerek onun sağlam bir şekilde zemine çakılmasını sağlar. Şimdi de Mimar Sinan'ın bahsettiği demir kenet işlemine bakalım. Yan yana dizilen taşlar demir kenetlerle birbirine bağlanır. Daha sonra bağlanan bu demirlerin üzerine kurşun dökülür. Oksijenle temas eden demirler zamanla paslanır. Paslanan demirin hacmi genişler. Genişleyen demir taşa zarar verir ve patlar. Ve demir çürüyerek etkisini kaybeder. Ancak kurşun dökülerek demirin oksijen ve su ile teması kesilmiş olur. Dolayısıyla demirin oksijen ve su ile teması kesilerek paslanması önlenmiş olur. Böylece demir yüzyıllarca etkisini kaybetmeden temelin güçlü kalmasını sağlar. Genetin etrafındaki boşlukları yumuşak kurşun metalle doldurmanın diğer bir faydası ise deprem gibi zeminin sarsıldığı, sarsıtıldığı durumlarda kurşun kenet demirlerine yük binmesini engeller. Taşların bir miktar hareket etmesine olanak sağlar. Böylece deprem gibi durumların ürettiği enerjinin köprüye zarar vermesi engellenmiş olur. Uygulanan bu yapım tekniği sayesinde köprü zemini kötü olmasına rağmen yüzyıllardır ayakta kalmış ve tasarım hedeflerine ulaşılmıştır. Mimar Sinan'ın sadece bu esere imza atmasının diğer bir sebebinin köprünün zengin, fakir, soyu ve dini fark etmeksizin bütün insanlığa hizmet edecek olmasından dolayı imzasını attığı söyleyenler de vardır. Mimar Sinan'ın eseri üzerinde tanındığı ad yerine sadece Abdullahoğlu Yusuf adını kullanmasının sebebi mütevazı oluşundan ve İslam ülkelerinde
esere takma ad yazılma geleneğinden kaynaklanıyor. Mimar Sinan köprünün yapımına 1565 yılında, yani tam 77 yaşında başlamış ve 1567 yılında bitirdiğinde imzasını attığı ilk eser olmuştu. Mimar Sinan'ın şaheserim dediği köprü mimari, mühendislik, yapım tekniği, dayanıklık açısından önemli ilkler barındırmış, İstanbul ve Avrupa'nın bağlantısını sağlayarak önemli de bir amaca yüzyıllar boyunca hizmet etmiştir. Mimarın özel olarak ilgilendiği, çalışırken keyif aldığı, imzasını attığı ve şaheserim dediği köprü Büyükçekmece Gölü'ne inşa edilen Kanuni Sultan Süleyman Köprüsü'dür. Evet, 1488 yılında Kayseri Ağrınaz köyünde doğan Sinan, 98 yıllık yaşamına sayısız eser sığdırmıştır. Şah eserim dediği bu köprüyü 77 yaşındayken yapmaya başlamıştır. Öyle bir yaşam düşünün ki, yüzyıllar önce yaşamasına rağmen arkasında bıraktığı camiler, medreseler, külliyeler, türbeler, kervansaraylar, darüşşifalar, su yolları kemerleri gibi toplamda resmi kaynaklara göre 375 eser vermiş, 450 yıl geçmesine rağmen hala insanlığa hizmet ediyor ve kullanılabiliyor. Büyük mimar tüm dünya tarihine adını yazdırmış bir dahi. Bu kısacık ömre 375 eser sığdırıp üzerinden yüzyıllar geçmesine rağmen hala bütün insanlığa hizmet etmesi ne kadar kıymetli. Bir ömür nasıl yaşanılır? Neler yapılabilir? Nasıl dop dolu geçirilerin örneği büyük mimar Sinan. Videoyu büyük Mimar Sinan'ın şu sözleriyle, şu duasıyla bitirmek istiyorum. Umut ederim ki zamanın sonuna ve kıyamete kadar yaptıklarıma göz gezdirecek temiz yürekli insanlar çabamdaki ciddiyet ve gayreti öğrendiklerinde insaflı bir gözle bakıp beni hayır bir duayla anarlar inşallah. Mimar Sinan. Büyük mimarı saygı, sevgi ve rahmetle anıyoruz. Hoşça kalın, esen kalın.